Patlıcan mezelerinin, patlıcan yemeklerinin kralı. Tencerenin alabildiği kadar sıcak su. Eskiden seçkin meyhanelerde meze olarak sunulan, Anteplilerin ana yemek olarak bile tükettiği nefis zeytinyağlı kurutulmuş patlıcanları yumuşaması için suyla doldurduğumuz tencerenin içine atıyoruz. Acısının çıkması için mutlaka tuz, 2 çay kaşığı tuz. Kurutulmuş patlıcanları kevgir yardımıyla suya yavaş yavaş alıştırıyorum. Her tarafının eşit pişmesi için üstüne bir tabak kapatıyorum. Ve hemen kronometremizi hazırlayalım. Kronometreyi başlatıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ben kahvemi içene kadar kuru patlıcanlar yumuşasın. Patlıcanların yumuşaması için 8 dakika yeterli. Kapağını beraber açalım. Suyun içinde hiç bekletmeyin. Fazla suyun akması için süzgeci alıyoruz. Dikkat! 8 dakika önemli. 8 dakikayı geçirmeyin haşlarken. Bugüne kadar yediğiniz en lezzetli zeytinyağını yiyeceksiniz. Mutfakta şef mi var diye sizi soracaklar. Ve sonuncu patlıcan. 8 dakika yeterli ama herkes görsün diye kafada soru işareti olmasın diye yine bir kontrol edelim. Yumuşamış ve hemen hiç bekletmeden suyun altına alıyoruz. Soğuk suyla daha fazla pişmesini engellemek için yıkıyoruz. Soğuk suyun altında sizden sadece 2 dakika bekletmenizi istiyorum. 2 dakika sonra tamamen suyunun süzülmesi için patlıcanları yeniden süzgece alıp köşede tamamen süzülene kadar bekletiyoruz. Patlıcanların fazla suyunu akıtması önemli. Köşede sırasını beklesin. Bu arada 1,5 su bardağı pirinç. Herhangi bir pirinç kullanabilirsiniz. Buradaki önemli nokta pirincin suyunun tamamen berraklaşana kadar pirinci yıkamanız. Suyun berraklaştığını gördüğüm anda fazla suyunu döküyorum ve pirincin kuruması için 5 dakika sizden bekletmenizi istiyorum. 5 dakika sonra pirinci bir kaba alıyorum ve bir kap yardımıyla yarım yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası. Bakın salçam sert. Sert olduğu için bunu biraz suyla açmam gerekecek. Hemen ölçülü yapalım. Kafada soru işareti kalmasın. 1 çay bardağı su. Oda sıcaklığında su. Yavaş yavaş salçayı açmak için içine katıyorum. Yavaş yavaş deneye deneye bulacağız kıvamını. Suyun yetmediğini görüyorum ve biraz daha ilave ediyorum. Tekrar karıştıralım. Ve yetmediğini suyun görüyorum ve 1 çay bardağı su kullanıyorum. İyice salçayı açtıktan sonra direkt pirincin üstüne katıyorum. Sarımsak, bu tarifin olmazsa olmazlarından bir tanesi de sarımsak. İlk önce 3 tanesini eziyorum ve daha sonra 3 tane daha ezerek toplam 6 tane sarımsak kullanıyorum. 6 diş sarımsak. Soğan, orta boy 2 soğan veyahut da bir büyük boy soğan kullanıyorsunuz. İnce ince soğanları kesiyorum. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Yalnız bakın burası önemli. Görüyor musunuz? Kesebildiğim kadar ince kestim. Ve hemen pirincin içine soğanlarda. Koray, hiç pişirmeden kavurmadan mı? Evet. İlk başta malzemeyi şöyle birbirine alıştırmak için karıştırıyoruz. Daha sonra sıra baharatlarına geldi. 1,5 çay kaşığı tuz. 1,5 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı karabiber. 1,5 çay kaşığı sumak. 1,5 yemek kaşığı limon suyu. Şu anda saat 03. Sabah karşı 5'te Minnesota Lakers maçı var. Onun için yapıyoruz. 3 kişi olacağız. Toplam 15 tane kuru dolma yapıyorum. Adam başı 5 tane. Burada en önemli lezzet verecek unsur
Zeytinyağı. 1 çay kaşığı zeytinyağı. Koray, fazla olmaz mı? Kesinlikle fazla olmaz. Mutlaka en az 1 çay kaşığı zeytinyağı kullanın. Ve tekrar karıştırıyorum. Bütün malzemeler iç içe geçmesi için zeytinyağını sakın unutmayın. Ve burada artık elimizle bütün malzemeler birbirine geçmesi için yoğurarak karıştırıyoruz. Burası önemli. Mutlaka el kullanın. İsteyen kaşıkla yapabilir ama bu kadar lezzetli olmaz. Elimle, yani elimle. Şimdi patlıcanları doldururken bir püf noktası. Patlıcanı ağzına kadar doldurmuyoruz. Mutlaka üst taraftan boşluk bırakıyoruz. Burası çok önemli. Bakın, bir parmak, 1,5 parmak boşluk bırakıyoruz. Her patlıcan için. Dikkat! Ağzını kadar doldurmuyoruz. Ve ağzını şöyle kapatıp, bakın tekrar gösteriyorum. Tamamen doldurmadım. Dizmeye başlıyorum. Bu tarifi yaparken en önemli 2 tane püf noktası var. Bir, böyle doldururken fazla doldurmamak. İkincisi de tepsiye nasıl dizeceğinizi göstereceğim. Tepsiye, yani tencereye dizmeniz çok önemli. Hemen ikincisi de hazır. Ve sıra geldi sonuncuya. Tekrar beraber yapalım. Kafalarda hiçbir soru işareti kalmasın. Kuru dolmayı dolduruyorum. Fakat ağzına kadar doldurmuyorum. 1,5 parmak boşluk bırakıyorum. Fazla kalanı bilerek fazla yaptım. Böyle bir kaba alıyorum. Ve bunu kap içinde, bakın, kavurmamanın avantajını yaşıyorum. Kapağını kapatıp dolabın altında 5 gün bozulmaz. Buzlukta 6 ay boyunca bozulmadan bekletebilirsiniz. Ve istediğiniz anda çıkartıp dolmalarınızı doldurabilirsiniz. Şimdi sıra en önemli detaya geldi. Tavayı, tencereyi biraz yağlıyoruz zeytinyağıyla. Bir tane dolma ile birlikte yağlıyorum. Dikkat edin. Ve diziliş çok önemli. Bakın şimdi. Buraya dikkat. Ağzı bu tarafa geliyor. Ve diğerini öbürünün ağzını kapatacak şekilde üst üste koyuyorum. Ve tekrar öbürünün de ağzını kapatacak şekilde koyuyorum. Ve birbirinin üstünün ağzını kapatacak şekilde tencereye diziyorum. Böylece kesinlikle pirinçler dağılmayacak. Farkında mısınız? Hepsini arka tarafını, yani ağız tarafını kapatarak diziyorum. Altına koydum, dikkat. Ortaya geldi sıra. Bakın, hemen ortada da alta sıkıştırıyorum ağız bölümünü. Yine bunu da sıkıştırıyorum alt tarafa, ağız bölümünü. Bakın, hepsini sonuna kadar, dizene kadar gösteriyorum. Çünkü burası tarifin en önemli yeri. Ve sonuncu. Bunu da hemen ağız tarafını diğer patlıcanların alt tarafına doğru sıkıştırıyorum. Bakın, görüyorsunuz değil mi? Hiçbir açık taraf kalmadı. Dikkat. Burası en önemli yer. İnci gibi dizdik. İnci gibi. Ve zeytinyağı yapıyoruz. Unutmayın. Üstüne muhakkak zeytinyağı. İstediğiniz kadar dökebilirsiniz. Ne kadar seviyorsanız. Ve artık ocağımızın başına geçebiliriz. Dikkat. En ufak bir açıklık yok. Ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. Bakın, tekrar gösteriyorum. Hepsi birbirinin alt tarafında. Üstüne bir tabak kapatıyorum. Ağırlık olsun, eşit pişsin diye. Hemen limon suyu 1, 2, 2,5 yemek kaşığı limon suyu. Ama direkt üstüne katmıyorum. Dikkat edin, tabağın üstüne 1, 2 çay kaşığı tuz. Ve sıcak su. Sıcak su tabağa geçecek kadar. Sanırım bir kahve daha içmeyi hak ettim. Bakın, şu anda sadece suyun kaynamasını bekliyorum. Suyun sadece kaynamasını bekliyoruz. Su kaynadığı anda hemen kapağını kapatıyorum. Ve 15 dakika boyunca kaynar şekilde pişmesine izin veriyorum. 15 dakika sonra kapağını beraber açıyoruz. Ve altını kısıyorum. Yeniden kapağını kapatıp 30-35 dakika pişmeye bırakıyorum. Kontrollü. Suyunu çekene kadar. 35 dakika sonra suyunu çekti. Biraz da soğuması için izin verdim. Beraber açıyoruz. Bakın, şöyle göstermek istiyorum. Pirinçler hiçbir şekilde dağılmamış. Dizmemizin faydasını görüyor musunuz? Dizmek ne kadar önemli. Hepsi açık tarafı alta geldiği için pirinçler dağılmamış. Şimdi bunun doğru servisini yapalım. Bir tutam nane. Sakın bunu ekmek arasına falan koymayın. Bu kadar muhteşem bir yemeği. Doğru servis yapın. Zeytinyağı nanenin üstüne. Ve dolmaları alabildiği kadar dizelim.
Benim kabım 3 tane alıyor ve üstüne tekrar nane. Zeytinyağlı olduğunu unutmuyoruz. Üstüne tekrar zeytinyağı ve mutlaka üstüne limon sıkıyoruz. Hafif bir limon köşesine koyalım. Tabağı güzelleştirsin. Nasıl gözüküyor bana sorarsanız? Tablo gibi oldu. Monet, Kahlo, Picasso, Van Gogh, ayağa kalkın, büyüğünüz geldi. Müthiş gözüküyor bence. Şimdi hiç dayanılacak gibi değil. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Şöyle alırsın. Öf. Açın ağzınızı. Nasıl pişmiş? Keşke ikram olsa da size ikram edebilsem, bir tadına bakabilseniz. Şimdi şunu daha da lezzetlendirmek için naneli zeytinyağı, üstüne biraz limon ve bir de böyle tadına bakmak lazım. Tamamen piştiğini göstermek için şöyle içini de göstermek istiyorum size. Çatalla kolayca bölünebiliyor. Üstüne biraz daha limon. Herhalde pirinçlerin piştiğini görebiliyorsunuzdur. Ve şunu bir de böyle tadına bakmak lazım. Eziyet gibi değil mi? Açın ağzınızı. Açın ağzınızı. Bu kadar lezzetli olmaz ya. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.